Yani evlendiğimiz kişinin evet anne babasıyla şu manada evleniyoruz. Tabii ki çekirdek ailemizde onlar var değiller ama geniş aile kavramımızın içerisine girmiş oluyorlar. Kaldı ki bizim kültürel yapımızda, aile anlayışımızda yani sadece çekirdek aileden ibaret sayılmıyoruz. Ve geniş aileyle sıkı bağlarımız devam etmeye başlıyor, devam ediyor. Onlarla görüşmeye devam ediyoruz, gidip gelmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla evet onların etkisi muhakkak ki var ama diyelim ki hiçbir şekilde eşimizin hatta anne babası vefat etmiş olabilir ya da bir şekilde maalesef ilişkileri çok iyi olmayabilir ya da coğrafi anlamda biz onlardan çok daha uzakta bir yerde yaşıyor olabiliriz. Günlük hayatımızın içerisinde hiçbir tesirleri olmasa dahi biz eşimizle evlendiğimiz müddetçe aslında onun anne babasının da bazı prototipleri evlenmiş oluyoruz. Çünkü onların yetiştirdiği bir evlatla evleniyoruz. Ve onları modelleyen bir evlatla evleniyoruz. Hatta beğenmese dahi yani işte ben asla babam gibi olmayacağım ya da işte annem gibi işte şöyle yapmayacağım ya da işte annem gibi bir insanla evlenmeyeceğim. Yani eğer karşıdaki insanı seçmeye çalışıyorsa ya da babam gibi bir insanla evlenmeyeceğim diyorsa böyle bir durumda bizim yine de onların tesirinden kaçabilmemiz söz konusu değil. Nasıl kaçamıyoruz? Bir şekilde onu prototip olarak edinmiş bir insanla evliyiz ve bir anda, duygusal bir anda özellikle, duyguların çok yükseldiği bir anda bu insan muhakkak ki o ezberlediği yeri tekrar etmeye başlıyor farkında olmadan. Ya da tam tersine o ezberlediği yeri hiç gitmemek adına aman hani ona benzemeyeyim diye bambaşka aslında kendi özünde olmayan ve bir zorlayan bir karakter ortaya çıkarmaya çalışıyor. Garip olan şu, aynı evinin içerisinde hem bu anne babayı hem bu anne babayı nasıl görürüz? Aslında en çok sorulan sorulardan bir tanesi de budur. Çünkü iki tarafında anne babası var. O zaman çok daha böyle farklı kültürlerden gelmiş insanlar söz konusu. Nasıl ikisini görebiliriz? Daha önce evlenmeden önce hani neleri düşünmeliyiz konusunda konuşurken hep bunu konuşmuştuk aslında. Demiştik ki insan anne babasını modellediği için bildiği yerdeki bir insanı, aşina olduğu bir yeri ister. O frekansı yakalar. O frekansta o radyosu çalmaya, o müziği çalmaya başlar. Biz aslında karşımızdaki insanda bir özellik olarak, her özelliği olmak zorunda değil ama bir yeri tanıdık olmasını isteriz. O anneyi ya da babayı bize hatırlatmasını bekleriz. Bunu tabii ki bilinçli bir şekilde yapmayız. Bir şekilde ayna nöronlar dediğimiz, kendimizde var olmasını istediğimiz şeylerin nasıl karşımızdakinde var olmasını istediğimiz gibi o kişide de bunların benzerlerini aramaya başlarız ve aşina gelir. O bize tanıdık gelir. Orası bize böyle bir aile gibi gelir. Gerçekten o insan bize bir aile olacakmış gibi gelir. O insanla evliliğe karar veririz. Evliliğe karar verdiğimizde aslında karşımızda annemizin bir özelliğini taşıyan bir kişi olduğunda ya da babamızın bir özelliğini taşıyan bir kişi olduğunda dolayısıyla biz de ya annemiz ya da babamız cinsiyetimize göre şeklinde böyle davranmaya başlayabiliriz. Böylece anne babamızın o konudaki belki bir kavga üslubu olabilir bu, belki öfkelendiğinde yaşadığı bir halesi olabilir, belki bir kaygı devamlılığı olabilir, sürekli bir şeyle ilgili kaygılanması olabilir. Bunu aslında devam ettiririz. Ve bu devam ettirme sayesinde biz anne babalarımızın her iki tarafında küçük bir prototipini yaşarız. Bruce Willis'in bir tane filmi vardı. Şu an ismini hatırlayamayacağım ama böyle yatak odasında iki çift konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Hani çiftler genellikle konuşur ya böyle. Sohbet ediyorlar ama işte erkeğin arkasında anne babası konuşuyor. Normalde orada fiziken var değil o anne baba. Kadının arkasında da kadın anne babası konuşuyor. Aslında o yatakta 6 kişi birlikte oturmuş sohbet ediyorlar. 6 kişi konuşuyorlar. Onlar da arkalarından birbirlerine laf yetiştiriyorlar. Tabii ki gerçekte aslında kadın ve erkek konuşuyor. Filmde bunu görüyoruz sonrasında. Ama bizim hayatımızda da ne yazık ki bu devam edebiliyor. O yüzden bizim kendimizi mümkünse evlenmeden önce, değilse de evlendikten sonra ben annemden babamdan neler getirdim acaba? Karşımdaki insan neler getirmiş olabilir? Ben bunları hala devam ettirmek istiyor muyum? O devam ettirmek istiyor mu? Bu bizim evliliğimize iyi geliyor mu? Bu formül bizde işe yarıyor mu diye bir sorması gerekebilir. Birlikte yaşıyorsak zaten çok daha fazla birlikteysek, fiziken de birlikte olduğumuz, yakın mesafelerde oturabiliriz, sık görüşebiliriz. Burada da şu manada bir sıkıntı çıkabiliyor. Sınırlar kavramı devreye giriyor. Nedir bu sınırlar kavramı? Çekirdek ailemiz hangisi, geniş ailemiz hangisi? İkisinin de isminde aile geçtiği için bu iki kavramın içerisinde de aile kelimesi geçtiği için burada birazcık bir karmaşa ortaya çıkabiliyor. Yani hangi kararları ben çekirdek aileyle vereceğim,
Başka kararlarda geniş aile bunun içerisinde devreye girebilir mi? Mesela çocuk terbiye edeceğiz. İşte biz ne kadar anne baba olarak rol sahibi olmalıyız? Burada işte bizim anne babalarımız, daha büyük anne babalar, büyük baba, büyük anne dediğimiz anne babalar ne kadar söz sahibi olmalı? Bu tarz konularda böyle bazen bir karmaşa çıkabiliyor. Genel olarak maalesef Sınır Tanımayanlar Kulübü bir ülkenin mensupları olarak da ailevi bağlarda özellikle sıcaklık, samimiyetin arkasında saklanıp bu sınırları ihlal edebilmemiz söz konusu olabiliyor. Ya büyükler bu sınırları ihlal edebiliyor ya da küçükler zaten hali hazırda bu sınırların ihlal edilmesini isteyebiliyor. Ya da tam tersine bir taraf rahatsız olsa da diğerine kırılacak, gücenecek diye bunu ifade edemeyebiliyor. Burada sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Geniş ailenin varlığı çok güzel. İlişkilerin özellikle sağlıklı yürüyebilmesi için aslında zaten bu sınırlara da ihtiyacımız var. Ama eğer biz geniş ailenin içerisine çekirdek ailenin içerisine geniş aileye katmaya başlarsak ve böyle devam edersek burada bazı yerlerde kendi ailemizi oluşturma noktasında, kendi ailemizin karakterini oluşturma noktasında ciddi problemler yaşayabiliriz. Çünkü artık biz yeni bir formül geliştirmemiz gerekir. Artık farklı iki renk boyanın birleşimiyizdir. Kendi ailemizde bir boya olabiliriz, diyelim ki bizim ailemiz kırmızı renk ama bu taraf diyelim ki başka bir renk, yeşil bir renk ve artık bu ikisinin kombinasyonu ve onunla oluşan şeylerimiz de olmalı. Nasıl biz anne babalarımızın bindiği arabaları bilmiyoruz. Onlar elimizde çamaşır yıkıyor diye elimizde çamaşır yıkamıyoruz. Onlar işte bir şekilde belki köyde kentte farklı giyiniyor olabilirler kendi devirlerine göre. 60'ların 80'lerin modaları farklı diye. Biz onları bugün tekrarlamıyorsak aynı şekilde çekirdek ailemizde de kendi sınırlarımızı, kendi kurallarımızı, kendi tariflerimizi oluşturmamız. Bizce aile nedir'i iki eş olarak önce, sonrasında da tabii ki çocuklarımız da bu işin içerisine yaşları büyüdükçe katarak oluşturmamız gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek geniş aile bir avantaja dönüşüyor. Nedir bu? Çok güzel bir sevgi kaynağı olabilir. Gerektiğinde yardım aldığımız başvurabildiğimiz bir dayanak olabilir. Yine aynı şekilde bizim onlara bir dayanak olduğumuz ve bu konuda hani evlatlık vazifemizi yerine getirdiğimiz için tatmin olduğumuz bir unsur olabilir. Ve bunlar bize tat verir, haz verir. Aksi takdirde maalesef dezavantajlarını yaşamaya başladığımız bir yer olur. O yüzden burada her iki tarafında yani hem hanımefendinin hem beyefendinin evlendikten sonra ya da evlenmeden önce mümkünse düşünmesi gereken şey, ben çeyizimde neler getirdim, ailemden neler getiriyorum ve bunlara hala ihtiyacım var mı? Varsa hala aynı oranda mı devam ettirmeliyim yoksa yerine yeni bir formül geliştirebilir miyim meselesi.